Ne bu? Bu karpuz çekirdeği. Karpuz çekirdeğini mi yiyorsunuz Evet. abi siz? Süryani çöreği çok güzelmiş. Bayıldım. Ne yapayım ben şimdi? Koşarsam aşağı düşerim. Kaburga dolması. Milyonlarca ziyaretçinin geleceği bir yerdeyiz şu anda. Kırk haramilerin hazinesinin bir parçası olduğu söyleniyor. Mardin'e geldik. Ulu Camisi, medreseleri, manastırları, daracık sokakları, muhteşem tarihi dokusu, Midyat'ı, Dara, antik kentiyle Mardin çok güzel bir şehir. Mardin, Mardin. Açık Hava Müzesi. Hadi gezmeye başlayalım. Mardin, 1 milyona yaklaşan nüfusuyla çok önemli bir şehir. Ama bu şehri önemli kılan nüfusu değil, tarih kokan ruhu. Bir Türkmen beyliği olan Artuklular bu şehre sadece surlar ve medreseler inşa etmemiş, bir ruh katmış. Günümüze ulaşan birçok eserde Artuklu imzası var. Ama Mardin'i asıl eşsiz kılan bu ruhun yanına Süryanilerin 1000 yıllık kiliseleri ve manastırlarının da eklenmiş olması. Mezopotamya'ya bakan bu kadim şehir yalnızca bir yerleşim yeri değil, Kürdün, Arap'ın, Türk'ün, Süryani'nin asırlardır yan yana yaşadığı bir medeniyet mozaiği. Burası Mardin, taşın dile geldiği yer. Bizim Mardin gezimizde yine taşın adeta dile geldiği bir yerden Mardin Kalesi'nin hemen altındaki Zinciriye Medresesi'nden başlıyor. Şu anda eski Mardin'de en kıymetli noktalardan birindeyiz. Zinciriye Medresesi. Bugün Mardin'de gördüğünüz tarihi yapıların çoğu Artuklular döneminden kalma. 1100 ile 1400 yılları arasında yaklaşık 300 yıl Mardin Hasankeyf civarında hüküm sürmüş Artuklular bu bölgede çok sayıda eser bırakmış. Bunların en önemlilerinden biri de Zinciriye Medresesi. 1385 yılında son Artuklu Beyi İsa Bey tarafından yaptırılmış. O nedenle İsa Bey Medresesi olarak da biliniyor. Peki buraya neden Zinciriye Medresesi demişler? Rivayete göre vaktinde Mardin Ulu Cami'nin iki minaresinin arasında zincirler varmış. Ama Moğol istilası sırasında minarelerden biri yıkılmış. Daha sonra o zincirler bu medresenin kubbeleri arasına çekilmiş ve zamanla buraya Zinciriye Medresesi demişler. Bir başka rivayete göre ise zamanında atlar ve eşekler bu medreseye girmesin diye kapılara zincirler çekilmiş büyük büyük. O zincirlerden geldiği söyleniyordu. Zinciriye Medresesi eski Mardin'de çok kıymetli bir yer. Zinciriye Medresesi'nde iki kapı var. Asıl taç kapı sanırım biraz yıprandığı için kapalı. Medresede iki tane de kubbe var. İki kubbeden bir tanesinin altı cami. Diğer kubbenin altında da bu medreseyi yaptıran, Timur'la yaptığı savaşı kaybeden ve bir süre bu medresede hapsedilen İsa Bey'in türbesi var. Orta avluda da insanın hayat yolculuğunu anlatan başka yerlerde de gördüğümüz bir havuz var.
Gelelim Zinciriye Medresesi'ndeki bu camiye. Minber de kesme taştan yapılmış, mihrap da kesme taştan yapılmış. Burada mermer kullanılmış, çok enteresan. Mermer kullanılmış ve kakma denilen bir teknikle süslemeleri yapılmış mihrabın. Kakma taş sanatı da diyebiliriz. Yani normalde buradaki kesme taşın içine bir şekil yapılıyor. Bu şekilde başka cins bir taştan o şekle uygun olarak buraya uygun yerine yerleştiriliyor. Kakma taş denmesinin nedeni buraya herhalde kakılarak koyduğundan dolayı, ama gerçek bir sanat eseri, dokunmak bile şans bana göre. Çok küçük bir cami olmasına rağmen inanılmaz yüksek bir kubbesi var ve 4 tane mukarnas bu kubbeyi süslemiş. Ses akustiği de caminin içindeki sesin tüm medreseye yayılmasına imkan verecek şekilde yapılmış. Küçük ama çok etkileyici bir cami. Mardin Ulu Cami'deyiz. Ulu Cami'de ilk göze çarpan şey minaresi. Aslında bu büyük ve ihtişamlı minare 2 taneymiş zamanında. Tabii zamanla bir tanesi yıkılmış ve kaybolmuş. Üzerinde kufi harflerle de yazılar var. Ama bugüne kadar gördüğüm en görkemli minarelerden bir tanesi. Keza bundan 2 tane olsaydı daha da görkemli olacaktı. Ah neyse. Şimdi geçelim isterseniz camiye. Cami 900 yıllık bir cami ve Artuklulardan kalma bir cami, isterseniz ziyaret edelim. Buyurun. Mardin Ulu Camii tek kubbeli bir cami. İçeriden çok ihtişamlı ama dışarıdan inanılmaz güzel gözüküyor. Tam 900 yıllık kesme taşlardan yapılmış ve aralarda Horasan harcı kullanılmış. Horasan harcı bugüne kadar bu caminin sapasağlam durmasının en önemli nedenlerinden biri. Caminin içerisine geldiğinizde Sakallı Şerif'i de görmek mümkün. Mardin görsel olarak açık hava müzesi olmasına rağmen bir de sanatıyla da çok ön plana çıkıyor. Cam altı sanatı burada, ağaç yakma var. Yani sanatkarlar ve zanaatkarlar kenti Mardin desek yanlış olmaz. Evler arasında yukarıdan aşağı geçişlerde kullanılan böyle
tünellere Abbara deniyormuş. Üstünde de daire var. Yani burada biri yaşıyor şu anda. Oh, demin altından geçtik, öyle düşünün. Selamünaleyküm, kolay gelsin. Aleykümselam, hoş geldiniz. Nedir abi bunlar bu kadar büyük? Abi bunlar Mardin çöreği. Çörek mi bu? Evet, Ekmek değil yani. Yok, Mardin çöreği tatlı baharatlı. 7 çeşit baharattan oluşuyor. Ne var abi, baharatlar ne? Tarçın, mahlep, kakule, zencefil, karanfil, rezene. Üstünde de pekmezle yumurta sürülür bunun içinde. Müslümanlar bunu tazelerinde dağıtıyor. Süryaniler düğünlerinde, bayramlarında, nişanlarında dağıtıyor. Bir de böyle Süryani çöreğimiz var. Tamam. İçi hurma dolgulu. Yine aynı şekilde 7 çeşit baharattan oluşuyor. Tamam. Şeker yok, maya yok. Tamamıyla doğal. Şöyle ben ikram edeyim. Teşekkür ederim. Tamamıyla doğal. Bir de lezzetine bakalım. Çok besleyici. Evet. Oo, içi de çok. İçindeki ne dedin? Hurmadır abi, hurma ezmesi. Müthiş. Evet. Müthiş. Tavsiye edilir. Buraya bir tik atalım. Süryani çöreği Evet. çok güzelmiş. Bayıldım. Hayırlı işler. Afiyet olsun, teşekkür ederim. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Abi nasılsın? Hoş geldiniz. Merhabalar. Abi bu Mardin'e geldiğimizde badem. Evet, direkt ikram ediyoruz. Şimdi tarihi yerleri gezdiğimizde de çok fazla badem ağacı gördüm ben. Doğru. Doğru. Evet. Şimdi bu bölgede o zaman badem çok, Mardin'in badem. Badem çok, üzüm çok. Üzüm çok. Yani Mardin'de aslında çok şey yetişiyor. Fıstık yetişiyor. Bu neden mavi abi? Abi şunun özelliği yerli Mardin bademi. Tamam. Onu kavuruyoruz. Şerbetinde de lahor bitkisi. Lahor bitkisi var. Onun kökünü bırakıyoruz suya, şerbetine. Rengini bırakıyor. Masmavi oluyor. Allah Allah. Kahverengi olan Adı ne bunun? Var mı bunun adı? hayalet badem şekeri diyoruz. Kaldıkça rengi açılıyor bunun. Lahor bitkisi doğal olduğu için kaldıkça bunun rengi açılacak. Bu da tarçın, zencefil, mahlep, kakao. 4 karışımdan oluşuyor. Onun da rengi oradan geliyor. Tamam. Beyaz olan ise sütlü vanilyalı. Oo. Ekstra bir katkı maddesi yok bunlarda. Mardin bademinden üretiyoruz ve bu şekilde de satışa Abi, sunuyoruz. Şimdi ben bir buradan tüketici olarak geçerken böyle bir renkli bir dükkan görünce tabii insan etkileniyor. Bunun adını değiştirelim diyorum. Ne yapalım? Avatar. Avatar. Çok Avatar. güzel, evet. Evet, mantıklı. Avatar bademi. Avatar badem şekeri. Mardin'e geldiğinizde Evet. Avatar bademi almadan Yemeden sakın. gitmeyin. Bunu değiştir lütfen. Tabii ki, tabii. Yok, coğrafi işareti Sizin falan için. vardır, bir şey Evet, olur tabii bize ki. atarlar. Bir de burada ne bu? Bu karpuz çekirdeği. Karpuz çekirdeğini mi yiyorsunuz Evet, abi siz? ama bildiğiniz normal yediğimiz karpuzun çekirdeği değil. Ha, Onu ha. öncelikle belirteyim. Sadece çekirdek için ekilen bir karpuz. Anladım. Peki Hani şu 2-3 bu- tane versene. O kadar. Tabii bu haşlanmış, ıslak, pek bilinmeyen. Başka yerlerde vardır kavrulmuşu, sert, biraz daha sert. Bu haşlanıyor. Tuzlu suda bekletiliyor o şekilde. O tuz da geldi de bilemedim, Evet. çok gerek var. Biraz tuhaf gelebilir Tuhaf. ilk etapta ama alıştıkça da tabii bağımlılık yapıyor. Dudağınızı, dilinizi yara yapana kadar da tüketiyorsunuz Evet, o zaman. İzmir'de biz çiğdem yiyoruz tabii ki de, çekirdek. Mardin'de karpuz çekirdeği Karpuz deniyor. çekirdeği, aynen. Kavrulmuşu daha iyi olabilir. Ona da bir O isim biraz daha bulacağım. sert, evet. Bir gün daha Siz buradayım, gelip bulursunuz. onun Tabii ki ismini beklerim söyleyeceğim. kesinlikle. Hadi hayırlı Çok işler, memnun oldum. görüşürüz. Sağ Görüşürüz. olasın. Kendinize iyi bakın. Mardin Arkeoloji Müzesi'ne girdiğinizde sizi 1500 yıllık Melek Tauz mozaiği karşılıyor. Ezidilerin simgesi
Tavus kuşu 1500 yıllık. Çok kıymetli bir eser ama müzenin içerisinde çok daha kıymetlileri varmış. İsterseniz içeri geçelim. Buyurun. Mardin'de Boncuklu Tarla'da 12.000 yıl önce Göbekli Tepe ile yaşıt olan Boncuklu Tarla'da bulunan eserler. Bunlar süs. 12.000 yıl önce de insanlar süsleniyormuş. Hem de kemikten, taşlardan yapılan şeylerle. Peki enteresan olan ne? Süslenmenin dışında bir de o dönem piercing varmış. Labret. Buraya piercingler bulmuşlar. İnanılır gibi değil. Tam şurada. Buyurun. Mardin Nusaybin Gırnavaz höyüğünden bulunan, nasıl diyeyim, mezarlar bunlar. Orijinal halini koruyarak buraya getirilmiş ve burada sergileniyor. O dönem kişi öldüğünde evin içine gömülüyormuş. Evin içine cenin pozisyonunda gömülüyormuş ve sevdiği değerli kıymetli eşyalarıyla birlikte gömülüyormuş. Hatta şurada bir bileklik gibi bile bir şey var. Gırnavaz höyüğü enteresan bir yer. Rivayete göre ilk Müslüman cinler de Gırnavaz höyüğünden çıkmış. Çok acayip bir yer. Gidip görmek lazım mutlaka. Orada belki bir gece geçirmek lazım. Ne dersiniz? Mardin Arkeoloji Müzesi'nde çok acayip bir yerdeyiz. Çok uzaylı bir yerdeyiz. Sürekli köyünden bulunmuş 3 küp var. Bu küpler kırılınca içlerinden bu masadakiler çıkıyor. Yani sikkeler çıkıyor, değerli eşyalar var, yüzükler var, kolye uçları var. 3 küpten sikke koleksiyonu çıkıyor. Bir koleksiyonerin koleksiyonu çıkıyor. Altın sikkeler var. İnanılır gibi değil. 11. ve 14. yüzyıllardan kalan bir koleksiyonere ait altınlar var bu masada. Arkadaş, sen bu kadar farklı dönemlerdeki altınları nasıl biriktirdin? 11. yüzyıldan da var, 12. yüzyıldan da var, 13. yüzyıldan da var. Bu işte bir iş var. Bir diğer rivayete göre de Kırkharamilerin hazinesinin bir parçası olduğu söyleniyor. Sizce bir koleksiyonerin koleksiyonu mu, Kırkharamilerin definesi mi? Hadi bakalım çıkın şimdi işin içinden. Heh. Mardin Nusaybin Gırnavaz höyüğü. Gırnavaz höyüğü. O dönemde yapılmış bir tablet var burada. Bu tablet ne biliyor musunuz? Tapu. Yaklaşık 2700 yıl önce abi meyve bahçesini satmış herhalde. Yani takasa mı vermiş, satmış, bir şey yapmış. Ama bu yazıtta tapu. Yani adam o dönem o tarlayı alarak yatırım yapmış. Şimdi düşünsenize, pandemiden sonra falan emlak uçtu gitti. Yerini de bulmuşlar. İmara açılmış mıdır acaba ya? ...130 yıl önce Keldaniler için patrikhane olarak yapılmış. Şimdi ise görülmeye değer muhteşem bir müze olmuş. Yani müzenin içini tabii ki de görmek lazım buraya geldiğinizde, ama müzenin kendisi de bir şaheser. Bakar mısınız detaylara? Kartal uçurtmak için bizim fırdöndülü, balıkta kullandığımız fırdöndülü klipslerden kullanmış bak. Vay vay vay. Güzelliğe bakar mısın? Bisiklet of. Rüzgar buraya doluyor, döndürüyor. Of. Neler yapmış bu adam ya?
Ejderha. Ejderha. Her yer uçurtma. Her yer uçurtma. Bu uçurtmanın özelliği ne? Evet, bu uçurtmada herhangi bir baskı boyama tekniği yok. Her bir parça ayrı ayrı kesilip dikilmiş. Büyük bir emeklerle yapıldı. Bu zaten Zinciriye Medresesi, Mardin'in motiflerinden. Evet. Ve önünde uçurtma uçuran, güvercin uçurtması uçuran bir çocuk var. Bu aynı zamanda bu uçurtma az rüzgarda uçma özelliğine sahip. Rüzgarımız çok az ama deneyeceğiz. Ne yapayım ben şimdi? Şimdi- Koşarsam aşağı düşerim. Şöyle uzaklaşıyoruz şöyle. Sona kadar, evet. Şimdi elinizle tutuyorsunuz. Daha önce uçurtma uçurdunuz mu? İster istemez. Evet, bir deneyimleyebiliriz. Bırakıyorum. 1, 2, 3. Ustam kaç yıldır yapıyorsun Ben bu işi? çocukluğumdan beridir uçurtmayla ilgileniyorum. Ya biz de yapıyorduk da çocukluğumuzda orada bıraktık sen. Evet, ben devam ettirdim. Çünkü uçurtmayı çok seviyorum. Sevilmez mi ya? Evet, kesinlikle. Rüzgar bitti aşağı doğru geliyor. Kaç farklı uçurtma yapmışsındır bu Yani yaşına şu ana kadar? kadar 100 tane yapmışım. 100 mü? 100 az ya. Evet. 1000'dir o ya. Bir de senin Çin'de birinciliğin var. Evet. Adamlar Çin'de bunun ömürlerini adamışlar. Sen Evet. Mardin'den gidip orada nasıl birinci oldun? Neyle birinci oldun? Tavus kuşu uçurtmasıyla, melek tavus uçurtmasıyla. Ha. O uçurtma 3 boyutlu ve onda da kesinlikle baskı boyama yok. 6 ayda yaptım o uçurtmayı. 6 ayda bir uçurtma. 6 ayda bir uçurtma. Büyüklüğü ne kadardı onun? 6 metreye 5 metre. Ölene kadar devam herhalde. Aynen. Baktım çünkü inceledim de hiç bırakacak gibi değilsin. Evet, evet. Mustafa Kemal Atatürk'ün de uçurtmasını Uçurtması yapmışsın. yaptım. Doğrudur. En sevdiğin uçurtman hangisi? Ya ben bütün uçurtmaları seviyorum. Hiçbirini birinden ayıramıyorum. Ama bu biraz Çünkü- nankör galiba. Bunu kalkmıyor. Rüzgar az olduğundan dolayı. Pes etmemek lazım. Öyle mi? Aynen. Uçurtma hayat, sabır ister. hayat gibi bak, felsefeye bak. Güzel. Evet. Uçurtma sabır ister. Bak balık Kesinlikle. sabır ister, uçurtma sabır ister. Kesinlikle. El sanatları sanat sabır ister. Kesinlikle. Öfkelenmememiz lazım. Şöyle tutabilirsiniz şu anda. Aldı ama. mı? Fena değil. Abi normalde koşarak uçurtmamız lazım bunu da senin yerin dar. Ya işin sırrı tamamen uçurtma ile ilgili. Uçurtmanın tabii ki dengeli olması lazım. Değil mi? Tabii. Kullanılan malzemeler özellikle. Tabii benim kullandığım malzemeler çok özel malzemeler. Paraşüt kumaşı, karbon gibi malzemeler kullanıyorum. Onlar da çok özel malzemeler ve dayanıklı oluyor. Akıntı geldi bir tane. Hadi oğlum. Hadi çocuğum. Hadi çocuğum. Evet, Mardin'e gelip mutfağının lezzetlerini de tatmak lazım. Benim Mardin mutfağıyla ilgili hiçbir bilgim yok. Eğer sizin de bilginiz yoksa şimdi Dilek Hanım'ı iyi dinleyin. Mardin'e gelirseniz bunları yemeye özen gösterin. Dilek Hanım merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Çok şahane bir yerdeyiz, Mardin'deyiz. Şimdi burada Mardin'de yemekler nasıldır? Hiçbir fikrim yok. Şimdi Mardin çok özel bir yer biliyorsunuz. Onu özel kılan da çok farklı kültürlerin bir arada yaşaması. İnanılmaz. Yani bizde şu anda Süryani mutfağımız çok güzel, Arap mutfağımız, Kürt mutfağımız, ova yemeklerimiz hepsi birbirine çok güzel bir özellik katıp Katmış. çok farklı bir yere getirdi. Bugün bu masadan neyle başlayalım dersiniz? Hangisini anlatalım? İçli köfteyle başlayalım. İçli köftemizi alalım. Buralarda genelde var diye düşünüyorum. Var, Midyatlı olsun, çok Mardin'de çeşitleri var. Yani sadece içli köfte, adı içli köfte ama her birinin ayrı bir özelliği var. Dış hamurunun farklı olması, kıymasının farklı olması. Şimdi igbebet, içli köftenin haşlama. Dışı dövme ve çiğ köftelik etten ve bulgurdan oluyor. İçinde et var, dışında et yok. Çok farklı bir lezzet. Dev mantı gibi. Evet. Dev mantı. Evet. Ama
Çok lezzetli. Biliyorsunuz Mardin'de bulgur da coğrafi işaret aldı. Bulgurlarımız da çok özel. Mardin çok Zaten şanslı. eti çok lezzetli. Bunlar birleşince de hamarat bayanların elinden çok güzel lezzetler çıkıyor. Normalde içli köfte buna benziyor. Evet, içli köfte işte bazıları böyle yuvarlak, bu ikbebet dediğimiz ama dış hamurundaki o buğday farklı, bulgurun farklı ölçüleri lezzetini de değiştirmiş oluyor. Yani çok güzel, her biri ayrı bir lezzette ama farklı tatta. Tamam. Şimdi ikinci Şimdi olarak içli köftenin kızarmış olanı öyle. kızarmışı. Evet öyle. Dış hamurunda et var. Bunda yoktu, Evet, bunda et var. evet, bir de çiğ köftelik bulgur var. Ya dayanamayacağım Dilek Hanım, yani olur da müessesenizde şöyle elleriyle... Tabii elleriyle zaten öneriyor, çok Ya zevkli ben oluyor. kibar olacağım diye. İkide 2 gidiyoruz şu anda. Şimdi İnce Asiye, bu da coğrafi işaret aldı. Mardin'in çok önemli lezzetlerinden bir lezzet. Ne var bunda? Dışında erik var. Ama mürdüm eriğinin bir özel Mardin'de yetişen türü. İlk önce haşlanıyor, sepetlerde haşlanıyor. Sonra soyuluyor ve kurutuluyor. Biz kurutulmuş halde içinde pekmez var, şeker var, et var. Bende şu anda var Evet. mı ondan? Hı hı, Şu tabii. en son kaldı. Şunu alabilir miyim? Onu da aldım. İçinde et de var, bakın. Ama ağzımızı temizlemek için tabii şundan içeceğiz. Bu neydi? Bu da koruk şerbeti. Üzümün ham hali. Çeşitli bitkilerle kaynatıp çok özel bir içecek elde ediyoruz. Belli ya, Mardinliler inip çıkıyor bu Kanuni kadar. Sultan Süleyman her ilden bir yemek istemiş, Mardin İncasiye ile katılmış. Bununla? Evet. Hadi bakalım. Mardin yemeklerinde çok salça yok, çok acı yok ama meyvelerden çok çeşit yemek var. Yemekte erik yiyoruz, yemek. Tatlı ekşi. Çok farklı bir fresh tadı Çok var. farklı, çok güzel. Marmelatın yemek olmuş hali gibi sanki, Evet. etlenmiş Aha. hali gibi. Et, pekmez, şeker, tuz, soğan düşünün bir arada. Kim istemişti yemekleri? Kanuni Sultan Süleyman. Her Bu yemek ilden için bir yemek durumu neymiş acaba? çok beğenmiş. Zaten sonra saray yahnisi olmuş adam. Buyurun, Evet. buyurun olur. Eriği yemeğe katma fikri kime ait? Aslında Osmanlı'dan gelme. Daha önce domates kullanılmıyordu. Hep bir meyvelerden. Bakın size bir yemek daha şimdi vereceğim. Bu da papaz eriğinden yapılma. Papaz eriğinden yemek mi olur ama? Evet işte olmuş, hem de çok güzel bir yemek olmuş. Bu bildiğiniz erik, Erik çekirdekli. çekirdekli. Size böyle suyundan vereceğim, önce suyundan tadın. Ana! O nasıl bir efekt ya? Böyle ekşili, mayhoşlu, erik merik falan oradan Bunun yemek. Onun çorbasını suyu- da yapıyoruz köfteli. Erikleri böyle kevgirden geçiriyoruz. Etli çok acayip güzel bir yemek o da. Aklım onun suyunda kaldı. Özellikle verdim zaten. Şimdi bu... Alın. Hadi ya. Ya o ayrı. Her şey ayrı, o ayrı. Şimdi eriği ilk defa aldık. Eriği etin üstüne koydum efendim. İkisini birden. Allah Allah. Çok değişik. Evet, çok farklı. Bu da coğrafi işaret aldı. Çok değişik bir Mardin'in şey. yani. Adı neydi? Alluci. Alluci Arapçayla erik demek. Yani papaz Alluci. eriği, evet. Bu da Mardin'in Yani- yerli eriği. Eriği. Yani şöyle, bugüne kadar hiç tatmadığım, yanından geçmediğim bir lezzet. Kötü mü? Asla değil. İyi mi? Çok iyi. Ama suyu derseniz ben onun üzerinden Zaten bir pilavla veriyorum. beraber bir de yeşil soğan, ayran muhteşem bir yemek oluyor. Müthiş. Ya ilk defa böyle hani yemekte böyle ekşimtırak bir şey çok fazla denk gelmez ama bu çok enteresan olmuş. Dilek Hanım, bayıldım. Çok farklı bir yemek. Bir kaşık daha alabilir miyim ya? Çok acayip. Dilek Hanım, teşekkür ederim. Bir de ekmeğe bandırdığınız zaman da muhteşem bir şey. Bu tepsiyi alalım. Biz ekip olarak otelde yeriz. bu Bence de. Çünkü yani her yerde görünmeyen bir şey. Bu nedir? Haşlama gibi. Bu da çok farklı, hiç görünmemiş bir, çok eski bir yemek. O beyazların ne olduğunu tahmin edebilir misin? Kereviz.
Yok. Pırasa değil, pırasa olmaz. Patates değil. Beyaz şalgam. Beyaz şalgam mı? Nasıl buluştuk biz burada beyaz şalgam? Beyaz şalgam işte yani çok güzel. Bir tadın kaşıkla isterseniz alın yine suyundan Çok da. kibar bir insanım Dilek Hanım. O yüzden. İçinde hem köfte var hem de parça et var. Bunlar da nohut, soyulmuş nohutlar. Şalgam. Bu da Yemekte. çok çok eski bir yemek. Şalgam Mardin yemekte. yemeklerinde. Müthiş. Çok müthiş. Bunun da suyu var. Bunun içinde de sarımsak var, nane var. Çok farklı. Siz Çok zahmetli, çok evde- zahmetli yemekler ama bize acayip bir zevk veriyor. Yaptığımız zaman çok mutlu oluyoruz. Evde hep böyle mi yemek yeniyor burada? Evet, Gerçekten mi? evet. Bak Mardin'e taşındırtma beni. Taşın. Dilek Hanım. Yapma. Taşın kesinlikle biz ya ıspanağı da kıymalı yapıyoruz ne yazık. Fil gibi olurum burada bak. Yapma. Bozma. Yok o kadar kilolu değil Mardin'de. Çok merdiven çıkıyorsunuz O da yani. doğru. Bana ama buraya geldiğinde şey dediler, kaburga dolması. Onu da şimdi göreceğiz. Ona da Şundan da göreceğiz. bir yudum. Aha. Dediler ki o taraflarda işte bilmem nereye gidiyorsun büryan yiyeceksin. Oraya gidiyorsun burada kaburga dolması. Bu nedir? Kaburga. Bu da dehudiyat. Bunda kıyma, dövme, bulgurlu, bir de parça et var. Kış yemeği genelde. Kış yemeği. Hı hı, kışın. Sebze yok. Tamamen et. Başrol oyuncusuna geldik. Bu da sofraların suyumuza kralı. bakmasın. Sofranın kralı bademli pilav, iç pilav mı desem buna. Kuzu mu? Kuzu evet. Kuzu Evet. kaburga mı? Hı hı, kaburga. Bakar mısınız? Bir şeyler oluyor masada şu anda. Şöyle içinde iç pilav var. İçi iç pilav. Öyle mi pişiyor bu? Evet. Önce kaburgayı açıyoruz. Üç taraftan dikiyoruz. İç pilavı yarım pişirip çoktan pişirmeden içine dolduruyoruz. 6 saatte böyle pişmiş oluyor. Bu da Mardin'in değil mi? Yapıyorlar. Bu bölgede yapan çok iller de var. Ama bence Mardin en güzelini yapıyor. Neden? Bilmiyorum çok hamaratız ya. Mardin'in yemekleri çok güzel. Buradan bademli mademli. Dilek Hanım valla çok güzel. Neresinden başlasam ki şu etinden yiyeyim. Neydi kaburga? Dolması. Kaburga dolması. Bu da bizim bayram yemeklerimizde, özel davetimizde devamlı kaburga dolması bulunuyor. Kaburga dolması. Bademi yemek içinde de yiyoruz. Yani badem şekerini biliyorduk Mardin'in. Evet. Bu da Mardin'in badem yani. Yemekte de çok güzel oluyormuş. Çok zengin. Kaburga dolması bence Mardin'in şampiyonu. Sofraların kralı. Evet, sofraların kralı. Evet. Bana dedikleri kadar varmış. Kaburga dolması. Kaburga dolması bak çok zengin. Altı dolu, üstü oradan kapadık, oradan diktik diyor, yarım pişirdik diyor. oldu 6 diyor. saat sonra pişmiş 6 oldu. saat sonra Mühürlendikten geldiğinde- sonra tencerede. Çok zengin. Kaburga dolması gidince mutlaka ye diyenlere gösteriyorum. Bir parçasını yedim. Yemeğe de devam edeceğim. Çok lezzetli ama. Çok lezzetli. Yani kaburga dolması şampiyon ama bu da çok iyi bir ikinci yani. Sembusek de var, onu da isterseniz Ha, bir parça. Sembusek ne? Sembusek de kapalı lahmacun gibi. Önce yufkalar açılıyor, içine çiğ et. Ondan da biraz tadın. Sembusek. İçinde biber, maydanoz. Aa, et çıktı içinden. Çiğ börek gibi. Bu her evde yapılıyor mu? Yapılıyor. Evde de yapılıyor, çarşıda, evde yapılıp fırına gönderiliyor ya da şimdi daha rahat bir olay var.
içini hazırlayıp fırına da göndermiş olabiliyorlar. Yani sanki bu soğuk sıcak yenebilecek bir şey. Evet, rahatlıkla. Isıtılabilecek bir şey kolayca ve çocukların çok tercih edebileceği. Çocukların, büyüklerin hep tercih ettiği bir yemek zaten. Çok güzel. Yani lahmacun desem yalan söylemiş olurum. Başka bir lezzeti var. Yani lahmacun gibimsi ama çiğ börekimtırak. İkisinin birleşmesi gibi ama lezzeti çok güzel. Her gün her dakika yenecek bir şey. Yani buzdolabından bile çıkarıp Bir de çiğ yiyebileceğiniz bir börek şey. kızartılıyor. Yağda biraz daha ağır oluyor. Bu taş fırınlarda yapılıyor. Evet, daha hafif. İçinde domates, lahmacunda domates var, bunda domates yok. Evet, tatlının da isterseniz alın bir özelliğini göstereyim size. Tatlının bir özelliği mi var? Aşağıda bakın sütlaç 2 katlı. Aşağısı sütlaç, içinde pirinç var. İçinde pirinç var, şeker yok. Tamam. Üstte zerde suyla pişirilmiş. Zerde. Mevzuya dalıyorum. Allah Allah. Daldım. Alttan daldım. Yarı yarıya az şekersiz ve şekerli olunca çok böyle hafif bir tatlı meydana geliyor. Bayramlarda özellikle yaptığımız bir tatlıdır bu. İnanılmaz hafif. Hani şeker sevmeyen, şekerle ilgili problemi olan insanların çok rahat yiyebileceği bir şey. Çok da güzel. Siz ne kadar güzel şeyler yiyormuşsunuz Dilek Hanım. Çok güzel şeyler yapıyoruz. Bir de bayanlar çok sabırlı. Yani en basit yemek 5-6 saat sürüyor. Pişmesiyle, hazırlanmasıyla. Ve hiç üşenmeden bayanlar bunları yapıyor. Ellerinize sağlık. Mardin kadını her zaman zorlu yemekler yapıyor. Uzun süreler alıyor ve bu uzun süreler muhteşem lezzetler getiriyor. Ben bayıldım. Hiç beklemiyordum Mardin mutfağından O böyle kadar bir şey. fazla çeşidimiz var ki yani masaya sığsa daha fazla yemeklerimiz var. Daha da var. Evet. Çok farklı lezzetler. Bir daha gelişte de onları. Herkesi bekliyoruz. Mardin'e bekliyoruz. Teşekkür ederiz. Biz de diyoruz her zaman Mardin'e gelin. Biraz gelmeden önce fitness yapın. Bacaklarınız ağrıyabilir. Tutulmasın sonra. Çok merdiven var ama lezzetleri mükemmelmiş. Teşekkürler Dilek Hanım. Afiyet olsun. Latifiye Camii 1409 yılına kadar Artukluların buradaki egemenliği devam etmiş. O yüzden de Mardin'de çok fazla Artuklulara ait yapılar görebilirsiniz. 1371 yılında bu cami yapılmış ve 1845 yılında da minaresi yapılmış. Çok etkileyici. Ama daha etkileyici ve diğer camilerden farklı kılan kısmı da çift taç kapısı. İlk taç kapı avluya açılıyor. İkinci taç kapı caminin avlusuna açılıyor. Çok nadir görülen sanat eserlerinden biri daha. Eski Mardin'de her evin, her sokağın, her konağın bir hikayesi var. Burası da Ulubey Konağı. Ama halk arasında Macar Konağı deniyor. Nedeni yaklaşık 800 yıllık bu konağın sahibi buranın inşası sırasında alt katta 2 küp Macar altını buluyor ve o gömüyle bu devasa konağı yaptırıyor. Macar Konağı.
Arkamda gördüğünüz yer Kasımiye Medresesi. Akkoyunlu hükümdarı Kasım Bey tarafından yaptırılmış tam 15. yüzyılda. Mardin'e geldiğinizde görülmesi gereken yerlerden biri. Kasımiye Medresesi, burası Mardin'e hakim bir tepede ve çok güzel bir yer. Geldiğinizde görmeniz gerekiyor. Aslında buranın yapımına Artuklular döneminde başlanmış ama tamamlamak Akkoyunlulara nasip olmuş. Ancak bu medrese burayı tamamlayan ve buraya ismini veren Kasım Bey'e de yaramamış. Bir taht kavgası sırasında Kasım Bey burada öldürülmüş. Hatta rivayet odur ki Kasım Bey'in kardeşi Esma Sultan bir anda onun gömleğini, kanlı gömleğini alıp savuruyor. İşte bu duvardaki kırmızı lekelerde bu medresenin sahibinin kanları olduğu söyleniyor. Islatıldığında gerçekmiş gibi gözüküyor. Mardin'de Deyrul Zafaran Manastırı'ndayız. Burası Mardin Ovası'na hakim bir noktada. Kubbeleri, kemerli sütunları, ahşap el işlemeleri, iç ve dış mekanlardaki taş nakışları gerçekten çok güzel. 4200 yıl önce paganlar için güneş tapınağıymış burası. Bundan 1600 yıl önce de Hristiyanlığa geçişte manastır olmuş. Burası Süryaniler için geçmişte bir dini merkezmiş. Bugün de öyle. Mardin metropolitinin ikametgahı burası. Dünyanın dört bir tarafından Süryaniler buraya gelip dua ediyor, ibadetlerini yapıyor. Binlerce yerli ve yabancı turist de Mardin'e geldiğinde buraya uğruyor. Peki neden buraya Deyrul Zafaran demişler? Deyrul, manastır, Zafaran da safran demek. Bu konuda birkaç rivayet var. Bir rivayete göre manastırın safran ticareti açısından önemli bir yerde olması nedeniyle bu isim verilmiş. Bu çevrede safran yetiştirildiği de rivayetler arasında, ama bir başka rivayete göre buranın yapımında harca renk versin diye safran kullanıldığı için buraya Deyrul Zafaran demişler. Muhteşem bir eser. Şu anda 1600 yıllık bir ana kilisenin içerisindeyiz. Burada enteresan bir şey, kürsüler var. 2 tane kürsü deniyor bunlara. Taht gibi duruyor ama kürsü deniyormuş. Bu Hindistan'dan hediye edilmiş. Bu da Lübnan'dan hediye edilmiş. Enteresan, Süryanilerle Hindistan'ın ne alakası var diyebilirsiniz. 4. yüzyılda Hint kralı buradaki ailelere bir davet gönderiyor. Gelip Hindistan'ı ziyaret eder misiniz diye. Giden bazı aileler de orada yaşamaya başlıyor. Şu anda yaklaşık 300 bin kişi Hindistan'da yaşıyor. Yani Hindistan Süryaniler için de çok önemli bir merkez. Bu gördüğünüz
İlk Latin harfli matbaa İngiltere Kraliçesi tarafından buranın patriğine döneminde hediye edilmiş bir matbaa. Özelliği bu bölgedeki bütün yazılar ilk olarak bu matbaadan çıkmış. Tabii göründüğü kadar değil, çok daha büyük parçaları var ama sergilenen sadece bu kadarlık kısmı. Latin harfli memleketteki ilk matbaa. Bulunduğumuz yer tam 4200 yıllık bir tapınak. Ama ne tapınağı? Harika. Daha önce hiç pagan tapınağı gördünüz mü? Pagan, güneş tapınağı. İşte burası pagan tapınağı. İnanılmaz güzel bir yer. Yani nasıl güzel bir yer bilmiyorum. Enerjisi güzel yani. Şuradan güneş geliyormuş. Buradan güneş geliyormuş ve bu güneş de döneminde işte Tanrı'ya bir şeyler burada şu köşede bir şeyler armağan ediliyormuş. Kesiyorlarmış falan. Yaklaşık 2 metre moloz yığının üstündeyiz ama enteresan olan bu pagan tapınağında kesinlikle harç kullanılmaması. Burayı kumla dolduruyorlar. Sonrasında bu taşları kilit taş olarak birbirlerine ekleyerek sıkılaştırıyorlar. Ardından da gelip buradaki kumu dışarı çıkarıyorlar. Peki bu taşlar nasıl düşmüyor? Kilit taş olduğu için. Kilit taşlar nerede? İşte tam tepemde. Bu şekilde taşları kesmişler. Her bir taş 1,5 metre uzunluğunda. Yaklaşık 1 ton ağırlığında, 1,5-2 ton ağırlığında her bir taş ve böyle kilit yapılarak bu kumlar buradan çıkarılmış. Harç, març yok. İşte size pagan tapınağı. Hazırsanız Dara Antik Kenti'ndeyiz. Mardin'e bağlı Dara Antik Kenti. Burası bir garnizon. 80 bin kişinin yaşadığı bir garnizon burası. Ve şu ana kadar sadece %5'i ortaya çıkmış. Bugüne kadar gördüğüm en büyüklerden bir tanesi %5'i açıkta. Şimdi ufak ufak gezelim, buyurun. Dara Antik Kenti çok şaşırtıcı bir yer. Burası saray yolu. Bu yol böyle gidiyor. İleride bir saray varmış ve yıkılmış. Şu anda sadece sütunları ortaya çıkartılmış. Bu tarafta agora, yani dükkanların olduğu bölge. Bunlar hep dükkan. Çok güzel bir yer. Peki bu köprülerin burada ne işi var? Çünkü kentin su ihtiyacını karşılamak için vaktinde yakınlardaki bir nehrin yönünü değiştirmişler. Muhtemelen bu şehirde yaşam varken buradan da nehirler akıyordu. Tarifi olmayan duygular içerisindeyim. Dara Antik Kenti'nin büyüklüğünü anlamak için sarnıçlara da bakılabilir. Burada şimdi birazdan sizlere görüp görebileceğiniz en büyük su sarnıcını, yani su deposunu göstereceğim. Hazırsanız kolonlara, sütunlara dikkatli bakın. Buyurun. Yere batan sarnıcını biliyorsunuz, yani en azından görsellerde gördünüz veya gidip ziyaret ettiniz. Şimdi yere batan sarnıcındaki sütunları biliyorsunuz böyle gidiyor ama
bunun kadar gitmiyor. Şu ana kadar 2 tane su deposunun, sarnıcın ortaya çıkarıldığını biliyoruz ve toplamda 9 adet su sarnıcı varmış böyle. Hayatımda gördüğüm en büyük sütunlar bunlar olabilir. Yani anlatılmaz bir duygunun içerisindeyim. Olur da bu programı izler de yolunuz buralara düşerse buraya mutlaka gelin. Dara Antik Kenti su sarnıçları. Dara'dayız. Dara nekropolündeyiz. Nekro, ölü, pol, şehir demek. Nekropol burası. Daha öncesinde burası taş ocağı olarak kullanılırken Hristiyanlığa geçtikten sonra burayı mezarlık olarak kullanmışlar. İnanılmaz bir güzelliği var. Yani bir mezarlık olarak bir güzellik nasıl yan yana gelebilir? Emin değilim ama bence bu kadar gelebilir. Sadece şu yapının şu içinde sadece 3000 tane mezar var. Hadi oraya gidelim. Dara Antik Kenti'nde toplu bir mezarlıktayız. Bulunduğumuz kat Güneş Tapınağı. Onun altındaki kat bir kilise. Ondan sonrasında da yaklaşık 3000 kişinin yattığı toplu bir mezarlık katı var. Yani bu mezarlık 3 katlı. Bir enteresan tarafı daha var. Böyle gelip yukarı bakarsanız böyle bir delik açmışlar. Kıyamet günü yatan 3000 asker bu delikten Tanrı'nın huzuruna çıksın diye. Gel böyle gel. Gidiyor patron. Dara'dayız. Dara'yı bırakmadık. Şu anda Dara'da Yardere'ye geldik. Yardere Şelalesi. Oba! Müthiş. Buyurun. Mardin'de çok fazla doğal güzellik de var. Tabii biz tarihten, kültürden kafamızı kaldıramadığımız için çok fazla doğayı gösteremedik. Arkamdaki Yardere hariç. Dara'da Yardere. Mükemmel bir yer.
Mardin, Midyat, bu taraflarda her yer çok güzel. Kafanızı nereye çevirseniz açık hava müzesi gibi, adeta bir film platosu gibi. Arkamda gördüğünüz konakta binbaşı Abdurrahman Efendi Konağı. Şu anda oldukça sevilen Uzak Şehir dizisine ev sahipliği yapıyor. Ama hikayesi aynen şöyle. Bu köyde yaşayan çok güzel bir kız varmış. Su gibi bir kızmış. Kız düğünlere gittiğinde köyün erkekleri o düğünde halaylar çekip kızın gözüne girmeye çalışırlarmış. Sonunda anne babası bu kızın fark ediyor ki bu erkekler buna kur yapıyor. Bir dakika diyor, sen gel evine kapan diyorlar kıza. Kız eve kapandıktan sonra düğünlerin neşesi kaçıyor. Hiç kimse dans etmiyor. Bir de köyün erkekleri kimseyi dans ettirmiyorlar. Üstüne üstlük. O dönem bu mahallede yapılan düğünlere devlet erkanından da birilerini davet ediyorlar. O zamanki dönemde de garnizon komutanını davet ediyorlar. Garnizon komutanı geliyor, bakıyor düğünde eğlenen yok, kimse dans etmiyor. Diyorlar ki ya burada kimse eğlenmiyor, ne oluyor burada diyor. Ve köylülerden şöyle cevap alıyor. Bir kız var, bütün gençler ona hasta, ona aşık ve o bu düğünlere gelmediği için kimse dans etmiyor, kimseye dans ettirmiyorlar ve sabote ediyorlar eğlenceyi. Böyle olunca diyor ki kim bu kız? Ben buradayım, garnizon komutanıyım, gelsin ben göreyim diyor. Kızı çağırıyorlar, kız anne babasıyla birlikte düğüne geliyor. Garnizon komutanı görüyor ve kıza aşık oluyor. Fakat garnizon komutanı olduğu için, yeri sabit olmadığı için kız biraz çekiniyor. Ben diyor askerle birlikte olmam çünkü nereye gittiği belli değil. Ben istemiyorum, ben bu köyde kalmak istiyorum diyor. Fakat garnizon komutanı su gibi aşık kıza. Yapamıyor, bırakamıyor, hiç aklından çıkarmıyor ve diyor ki yani kız ne isterse yapacağım diyor. Kız da diyor ki tamam ben seninle evlenirim ama benim ailemden bir doku olan kardeşimi de yanımda götüreyim. Ailemin kokusunun üstünde olduğu, ben yalnız hissetmeyeyim, onunla beraber olursa bu iş olur diyor. Garnizon komutanı seve seve kabul ediyor ve evleniyorlar. Evlendikten sonra kardeşini alan kız önce İstanbul'a göreve gidiyor, sonrasında da Selanik'e göreve gidiyor. O küçük kardeş vardı ya hani, hep kızla beraber gezen. İşte o küçük kardeş garnizon komutanının örnek aldığı için o da büyüyor ve asker oluyor. Asker olduktan sonra binbaşı oluyor. İşte o binbaşı Abdurrahman Efendi yıllar sonra emekli olduktan sonra köyüne geri geliyor. Bir cami yaptırıyor köye, bir de bu konağı yaptırıyor. İşte Uzak Şehir dizisinin çekildiği yaklaşık 200 yıllık binbaşı Abdurrahman Efendi konağının hikayesi filmlere konu olacak nitelikte. Çok acayip bir yerdeyiz. Midyat, Estel, bulunduğumuz yer yerin altı. Yerin üstü zaten tarihi bir kent. Bir de yerin altında yaklaşık 3000 yaşında bir tarihi kent daha buluyorlar. Burası böyle. Her yer odacıklar, her yer mağaracıklar, raflar var. Efendim ölülerini gömmüşler buralara. İnanılmaz bir yerdeyiz şu anda. Muhteşem bir yer. Yani Kapadokya'ya çok büyük rakip geldi. İnanılmaz bir rakip geldi. Şu ana kadar 9000 metrekarelik bir yeri keşfedildi. Keza bu daha gidiyor, daha da büyüyor. Yani Midyat'a adını veren Matiyate yeraltı kentindeyiz. Burası çok büyük. Burada bir galeri var arka tarafta, böyle gidiyor. O böyle koridor gidiyor, tünel gidiyor ya, bayağı gidiyor. Gittikçe gidiyor ve sağa dönüyorsunuz, bir yaşam alanı, bir ailenin konakladığı yer. Sola dönüyorsunuz, gene bir kapı ve orada da gene bir yaşam alanı, bir ailenin yaşadığı yer. Ve burası anlatamayacağım kadar büyük. Kazı çalışmaları da devam ediyor. Matiyate yeraltı şehri. Bir kenara yazın, sonra pişman olmayın. Basamaklara dikkat, biraz kayıyor. Bak şurada da boşluk var mesela. Bu boşluklar depolama alanları. Buralarda salamura falan yapıyormuş ki o dönemin insanları peynirini, zeytinini saklıyormuş. Şimdi çok karanlık oldu. Dur bakayım ben de şunun ışığını yakayım. Heh. Güzel. Bu boşluklara, bak buralarda boşluklar var. Buralara kandil falan koyuyorlarmış. Ondan sonra heykelcikler falan koyuyorlarmış. Buralara heykelcikler koyuyorlarmış. Çok acayip bir yer.
biraz klostrofobik. Gerçekten klostrofobik ama önümüzdeki yıllara damga vuracak bir yer. Milyonlarca ziyaretçinin geleceği bir yerdeyiz şu anda. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Yani şuradan bir yere giriyorsun, oradan başka bir yere giriyorsun, oradan başka bir yere geçiyorsun ama bitmiyor. Bitmeyen bir yeraltı kenti. Çocuk odası mı istersin, mutfak mı istersin, salon mu dersin? İnanılmaz. Bir de dikkatimi çeken şey şu, Kapadokya'da çok fazla resimler varken burada hiç resim yok. 3000 yıl. Burada ocak var, fırın var. Allah! Burası başka bir şey çıktı. Burası da gidiyor. Ben çok sevdim burayı. Niğde'de Gümüşler Manastırı vardı. Onun da küçük bir yeraltı şehri vardı. Burası oradan çok daha büyük. Kapadokya'daki Derinkuyu yeraltı şehrinde nasıldı bilmiyorum ama Gümüşler Manastırı'nda normal insan boyutunda girişler vardı o mağaralara ve değirmen taşına benzeyen silindir taşları iktirerek kapı yapıyorlardı. Ortasında da bir delikten savaş zamanında ok atıyorlardı. Yani insan boyunda kapılardan giriş yapılabiliyordu. Ama Matiyate yeraltı şehrinde şu gördüğünüz yerden sürünerek giriyorlarmış zamanında. Yani buradan tek tek sürünerek girip dışarı çıkabiliyorlarmış. Böylelikle bu kenti, ses geldi içeriden şimdi. Bu kenti bir savaşla almak mümkün değil. Bir orduların burayı alması mümkün değil. Çünkü bir kişi tek tek sırayla bu delikten bu kente giriş çıkış yapabiliyor. Nasıl alacaksın bu kenti? Matiyate yeraltı şehri. Bak not almadıysanız şimdi alın. Çok acayip ya. Mor Gabriel Manastırı'ndayız. Aziz Gabriel Manastırı. 1600 yıllık bir manastır ve Süryanilerin ikinci Kudüs'ü olarak kabul ediliyor burası. Bir Zerdüş tapınağının üzerine Aziz Samuel ve Aziz Simon tarafından inşa edilmiş bir manastır burası. İlk başta çok daha küçükmüş. Zamanla eklene eklene bugünkü halini almış. İçerisinde çok sayıda kilise var. Bu kiliselerden biri ana kilise olarak kabul edilen Mor Gabriel Kilisesi, manastıra da adını vermiş. Midyat'a yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta Mor Gabriel Manastırı ve Mardin'e gelenlerin kesinlikle görmesi gereken bir yer. Henüz gelemeyenler içinse hepsini tek tek sizin için gezeceğim. Buyurun. Anadolu'nun en eski kiliselerinden bir tanesi Mor Gabriel Kilisesi'ndeyiz. Devasa bir kilise. Çok ihtişamlı. Kendi sesimi çok net duyabiliyorum. Tadilattan yeni çıktığı için şimdi oturma grupları yok ama yakında gelecek. Daha önemli bir kısmı var. Anadolu'nun en eski mozaiklerinden birini görmek ister misiniz? Buyurun o zaman. Altın ve gümüş yaldızlı tavan mozaiği. Mor Gabriel, Aziz Gabriel ana kilisesinde tavanda muhteşem gözüküyor.
İçinde bulunduğumuz yer Theodora Kubbesi. Theodora Kubbesi Bizans İmparatoru Justinianus'un eşi olan Theodora'nın buraya bağış olarak gönderdiği paralarla yaptırdığı bir kubbe. Bu kubbe dışarıdan düz bir şekilde, içeriden kubbe. Köşelerde odalar varmış. Çok enteresan bir yapısı var. Peki Justinianus kim? Ayasofya'yı yaptıran kişi. Burası da manastırın eski mutfağıymış. Mardin'deki en uzun abbara yani kemerli geçişten geçmiş bulunduk. Mor Gabriel Manastırı'nda birçok kilise var. Bunlardan bir tanesi de Meryem Ana Kilisesi. Bu kilise 1500 yıllık bir kilise. Bu bölümde her zaman gördüğümüz, bildiğimiz bir yer ve apsis denen bir taraf. Bu tarafa din adamları ve onların yardımcıları geçiyor. Biz sadece bu kadar yaklaşabiliyoruz. Mor Gabriel Manastırı'nın şu anda mezar bölümündeyiz. Burada yaklaşık 12.000 kendini bu manastıra adamış din adamının mezarı bulunuyor buralarda. Mor Gabriel Manastırı'na ismini veren Aziz Gabriel'in mezarı da burada. Kendisi özellikle böyle mütevazı bir mezarlık istemiş. Bak, merhaba kardeşim. Midyat telkârı, midyat telkârı bak. İşçiliğe bak. Buralara geldiğinizde bunları en azından görmeniz lazım. Ama nasıl yapıldığını göremeyebilirsiniz. O konuda size yardımcı oluyorum şimdi. Hadi. Mardin Midyat'a geldin mi öyle telkâri falan görmeden olmaz. Anlatmadan hiç olmaz, program olmaz o zaman. Telkâriyi anlatacaksak yaşayan efsanesi Murat Bey'i bulacaksınız. Öyle kolay değil bu işler. Murat Bey efsane. Şimdi hazırlıklar aşamasında 4-5 tane yaptı şurada pıtır pıtır. Yani Murat abi merhabalar. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Telkârinin geçmişi ne kadarlık? 3000 yıllık geçmiş. 3000 yıl önce. Evet, bu doğru. bir keşif değil mi o zaman? Tabii, kesinlikle. Ben yapmak istesem ya ben bir kere göremem bu kadar yakını. Çok ince, çok küçük, Kesinlikle. çok minicik yani. Çok sabır isteyen, gerçekten zamanla eller ve gözler artık belirli bir yaştan sonra bir insanın en fazla yapabileceği 55 ile 60 yaş arası. Ondan sonrası bu işi yapamaz. Yapamaz. Ya gözler ya da eller de artık titremeye başlar. Yapamaz. Çünkü bunu çok hassasiyet isteyen bir iş. Telkâri, Midyat telkârisi 3000 yıl geçmiş ve dünyada ilk yapılan telkâriye Midyat'tır. Bunu zaten coğrafi işaretinde Midyat olarak biz aldık. Şimdi sen sayınca ben şimdi şöyle düşündüm de gözler yakını görmüyor, eller titriyor. Ben hepten kafadan kaybetmişim. Bu mesleğe başlamadan bırakmışım Murat abi. Gümüşten yaptığımız bu telkâri incecik şunları ben seçemiyorum. Bilmiyorum kameranın objektifi seçebiliyorum ama ben çok seçemiyorum. O kadar ince işçilik. Kaç kere çevirmiş belli değil. 11-12 kere çeviriyorum onları. Evet. Bunun en kıymetlisi hangisi?
Elle yapılan her şeyin değeri gerçekten bir kalıp işinden çok daha değerli. O zaman ne kadar büyük o kadar kıymetli mi? Aynen öyle. Ne kadar büyük olursa zaman daha çok alır ve işçiliği daha çok kendini gösterir. Parçada daha çok kendini gösterir. O yüzden parça büyüdükçe değeri daha çok artar ve kendini daha çok gösteriyor işçilik En büyük içerisinde. yaptığın şey ne Murat abi? En büyük yaptığım örneğin 1,5 kiloluk Midyat'ta yapılan bir kütüphanenin maketini yaptım. 1,5 kilo ve 30 gün Telkari ile uğraştım. kütüphane maketi yaptın. Evet, aynen öyle. Peki daha ne var büyük? Hani bir tane müze yaptın. Doğru. Yani tepsin var, Tepsi. var. Şeyle söyleyeyim, çanta, bayan kol çantası var, şekerlik, vazo, o tür şeyler yapılıyor. Şimdi bu çantayı yaptık. Hani oldu da aldık. Hediye edeceğiz eşimize. Alıp onu kullanıyorlar mı yoksa onu kaldırıyorlar mı? zamanla istediği zaman kullanabiliyor. Yani bir düğünde takılır veya işte gidilen bir özel yerde takılır. Her zaman günlük takılacak bir şey değil bu. Değil. Tabii ki. Değil. Midyat'a mal olmuş, Mardin'e mal olmuş bu sanat kültürü devam ediyor. Ben hani İnşallah temelimiz de odur. çok İnşallah. sevindim açıkçası Murat Eyvallah. abi ya. Eskiden gerçekten Midyat'ta daha çok usta vardı. Zamanla bu dökümün çoğalmasıyla, buradan göçlerinde olmasıyla 42 tane atölye bilirdim ben. 580 kişi çalışırlardı. Şimdi? Şu an aşağı yukarı bir 20-25 kişi çalışıyor. Ama daha önce de 10 kişiye kadar düşmüştü. Şu an 25 kişi uğraşıyor. Umarım ki birkaç yıl sonra da bunu tekrardan 500'lere çıkaracağız. Buradan gençlere sesleniyoruz. Bakın akarı yok, kokarı yok. Sıcacık yerde çalışıyor abimiz. Sigortası hasta. Eyvallah. Sanırım bu dünya üzerinde eline sağlık kelimesi senin için. Çok. Sizler için yaratılmış. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sizin de emeğinize sağlık. Buraya geldiğiniz için sevindik. Biz Midyatlı olarak sizi burada görmekten şeref duyuyoruz. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Eyvallah. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Sağ olun. Elinize sağlık. Çok sağ olun. Şu anda çok heyecanlıyım. Midyat Konuk Evi'ndeyiz. Buranın hikayesi bir mağarada başlıyor. Mağaradan üstüne katlar eklenerek bu hale geliyor. Sonrasında da bunu özelden devlet satın alıyor ve devlet büyükleri burada konaklıyor. Devlet satın aldıktan sonra sonrasında da halka açılıyor burası. Şu anda gördüğünüz gibi 4 katlı bir yapı, çok güzel bir görseli var. Yaklaşık 12 tane Sıla gibi diziler burada çekilmiş. İsterseniz meraktan çatladığım o yukarıdaki terasa hep beraber çıkalım ve size Midyat manzarasıyla veda edeyim. Hadi buyurun. Of be, manzaraya bak. Cumbalı balkon. Adnan Menderes için yapılmış. Adnan Menderes eğer ömrü vefa etseymiş Midyat'ı il yapacakmış. O konuşmayı da buradan, Cumbalı balkondan yapacakmış ama maalesef olmamış. Muhteşem manzara. Midyat ve Diyarbakır taşının hayat verdiği bir yerdeyiz. Midyat. Size Midyat manzarasıyla veda ediyoruz. Evet, bu bölümde kadim şehir Mardin'deydik. Herkesin ömründe bir kez de olsa görmesi gereken bir yer. Her yeri tarih kokan, tabiri caizse tam sosyal medyalık bir şehir. Medreseleri, camileri, manastırları, telkarisi, antik kenti ve o tarihi dokusuyla gerçekten çok etkileyici bir şehirdi Mardin. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Sosyal medyadan bizi takip etmeyi, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Unutmayın ki size daha güzel içerikler hazırlayabilelim. Evet, veda zamanı. Siz de mutlaka ama mutlaka benim geldiğim bu yere, Midyat'a geldiğinizde gelin ve buranın tadını hele bir de güneş batarken çıkarın. Gelecek bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.